Merhaba, ben Enes. Bu videoda oldukça popüler olan SUP 400 oyunlu retro el konsolunun yeni versiyonunun incelemesini yapacağız. Bu el konsolunu ben hepsiburda.com üzerinden aldım. Satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Daha önce kanalımda incelediğim el konsollarının incelemelerini izlemek için yukarıdaki i'ye basabilir veya açıklamalar kısmından linklerini tıklayabilirsiniz. Kısaca eski versiyona göre yeni versiyonun ne gibi iyileştirmeleri var diye soracak olursanız da eski versiyonda sadece NES yani Atari oyunlarını oynayabiliyorken yeni versiyonda NES'in yanında Super Falcon, Mega Drive, Game Boy Advance veya MAME gibi emülatörlerin de oyunlarını oynayabiliyoruz ve içerisinde 4 GB'lık hafıza kartıyla beraber geliyor ve 899 adet ayrı oyun bulunuyor. Açıkçası oyunların hepsini tek tek test etmedim ancak hafıza kartının içerisine girdiğimde burada gördüğünüz gibi oyun listeleri halinde bütün oyunlara farklı isimler verilmişti. Ve yaklaşık 10 saate yakın kullandığım konsolu 2 kere aynı oyuna denk gelmedim. Video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Konsol bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Herhangi bir yerinde SUP olarak belirtmemişler. Daha önceki eski konsolda bu şekilde SUP olarak belirtiliyordu. Sanırım aynı firma değil veya devam modeli değil. Ancak üzerine SUP olarak belirtmişler. Bu şekilde konsolun kendisi çıkıyor kutu içerisinden. Bir adet televizyona görüntü aktarmamız için bir adet görüntü kablosu. Şarj için micro USB kablo. Ve bu şekilde bir kullanım kılavuzu geliyor. Şöyle konsola yakından baktığımızda burada 6 adet kontrol düğmesi, burada da Select, Start ve Home butonu bulunuyor. Bu kısımda da gördüğünüz gibi bir adet joystick konumlandırılmış. Bu şekilde tırtık olan yere parmağınızı koyuyorsunuz ve bu şekilde oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu ilginç bir tasarım olmuş. Bunun yerine bu şekilde standart kontroller olsaymış daha hoş olabilirmiş açıkçası. Şu bölümde bir hoparlör bulunuyor. Bu yönüne baktığımızda burada bir hafıza kartı girişi bulunuyor. İçerisinden bu şekilde 4 GB'lık bir hafıza kartı ile beraber geliyor ve içerisinde 899 adet oyun yüklü bir şekilde geliyor. Alt bölüme baktığımızda şarj girişini ve televizyonu görüntü aktarmamak için bir görüntü çıkışını görüyoruz. Bu yönüne baktığımızda açma kapama düğmesini ve burada da ses kısıp yükseltme düğmesini görüyoruz. Bu arkadaki kapağı kaldırdığımızda burada aynı SUP modeliyle aynı pil kullanılıyor. Şuradan konsolu açıyoruz ve bu şekilde bir menü karşılıyor bizi. 3 inçlik bir ekran bulunuyor. Ekran parlaklığı ayarlanmıyor. Bu şekilde TFT bir ekran. Yani LCD değil ve yanlardan baktığınız zaman çok kaliteli durduğu söylenemez ekranın. Ancak bu şekilde siz karşıdan baktığınız zaman yani günü kurtarır derecede bir kalite sunuyor. Bu şekilde SUP'la bir karşılaştıralım ekranlarını. Şöyle eski SUP'la baktığınız zaman bu renkleri biraz daha doğru gösteriyor. Eski SUP biraz daha renkleri bozarak gösteriyor. Yani ekran kalitesi olarak biraz daha iyileştirme yapılmış. Ekran boyutları birebir aynı. Şöyle yandan bakıldığı zaman da çok farkları yok gibi dursa da az farklı yine bu yeni nesil SUP'un daha iyi ekran kalitesi bulunuyor. Yani ilginç bir şekilde bu SUP'taki Mario sanki eski SUP'taki daha akıcı gibi hissettim. Tuş kalitesi olarak çok bir iyileştirme yapıldığı söylenemez. Yani biraz daha malzeme kalitesi olarak iyi olmasını beklerdim. Yani aynı ucuz bir plastik hissiyatı var. Bu cihaz daha çok böyle arada oynarım diyenlere hitap ediyor. Yine bu SUP da aynı şekilde. Yani çok hor kullanmaya gelmeyebilir. Biraz daha nazik oynamanız gerekebilir. Bu bölüm bu şekilde ergonomik yapılmış ve bu şekilde tuttuğunuz zaman bu şekilde biraz daha konforlu bir tutuş sağlıyor. Konsolun bekleme süresi olarak 10 saat gibi bir süre verilmiş ancak 10 saat boyunca konsolu kullanamıyoruz. Benim tecrübe ettiğim kadarıyla yaklaşık olarak 5-6 saat civarında oyun oynayabildim konsoldan. Bu konsola oyunlar da yükleyebiliyoruz. İçerisindeki 4 GB hafıza kartını alıp bilgisayarımıza takıyoruz ve örneğin Game Boy Advance'in bir oyununu yüklemek istiyorsunuz. Oyunun adını yazıp Game Boy Advance yazıp ve ROMs yazdığınız zaman internette çok fazla sayıda bu oyunlara ROMs deniyor. Bunların listelendiği, indirebileceğiniz siteler görebilirsiniz. Bunu indirip hafıza kartına attığınız zaman bu oyunlar çalışıyor. Ancak bütün oyunlar çalışmıyor. MAME'de özellikle MAME emülatöründe yani yüklediğim oyunların çoğu çalışmadı. Ancak diğer Mega Drive veya NES veya Super Nintendo'nun oyunlarını yüklediğim zaman onları oynayabildim. Genel olarak Game Boy Advance oyunlarında da seste hafif bir cızıltı olabiliyor. Bazı durumlarda konsolda kilitlenmede olabildi. Özellikle ben yeni ROM'lar denerken konsol tıkandı ve o zaman yanındaki düğmeyi açıp kapattığım zaman tekrar çalışmaya başladı. Evet, konsolu burada gördüğünüz gibi televizyona da yansıtıp televizyon üzerinden de oynayabiliyorsunuz. Ekstra olarak bu SUP'un yanında gelen kolu da bu konsolda denediğim zaman ekstra kol çalışmadı. İlerleyen süreçlerde bu konsola uygun da bir kol çıkartırlar umarım.
Cihazın bir menülerine yakından baktığımız zaman bu şekilde buraya 8 tane kısa yol koymuşlar. Bunlar kısa yol oyunları. Bunları değiştirebiliyoruz. Hafıza kartında ana klasörde duruyor bunlar. Bu alt bölümden NES, Game Boy Advance, Mega Drive, Super Nintendo, MAME emülatörü ve ayarlar kısmını görüyoruz. Buradan içerilerine girdiğimiz zaman bu şekilde dosyalar halinde oyunlar karşılıyor bizi. Ancak burada maalesef oyunları alfabetik sıraya göre değil de bu şekilde numaraya göre sıralamışlar. Bu biraz kötü olmuş. Bu oyun içerisine girmek için Y'ye basıyoruz. Bu MAME'de bu şekilde bir daha iç klasör bulunuyor. Diğerlerinde direkt oyuna giriyor. Bu şekilde B ile de geri geliyoruz. NES oyunlarına geldiğimiz zaman şu en alttaki oyunu ben kendim yükledim. Diğerlerini gördüğünüz gibi bu şekilde sağa doğru kaydığımız zaman da daha hızlı bir şekilde listeler arasında geçiş yapabiliyoruz. Evet, koronavirüsleriyle baş başa kaldık yine Bomberman. Evet, buradan oyundan çıkmak için home butonuna basıyoruz. Buradan oyunu kayıt edebiliyoruz ve en son yüklediğimiz oyuna geri dönebiliyoruz. Bu da sadece bir oyun için geçerli kayıt özelliği. Yine aynı şekilde Game Boy Advance oyunları da numaraya göre sıralanmış. Alfabetik sıra değil bu da. Hani oyunlara bir yıldız ekleme ve o yıldız olanların da ana ekranda gözükmesi gibi bir özellik olsaymış çok daha hoş olurmuş açıkçası. Buradan ayarlar kısmına geldiğimiz zaman normal ayarlar ve güç ayarları olarak iki ayrı seçenek bulunuyor. Ayarlar kısmında dili değiştirebiliyoruz. Alt bölümden cihazın hafıza kartındaki boşluğu görebiliyoruz. Buradan reset atabiliyoruz. Bu kısımdan da konsolu televizyona bağladığımız zaman gördüğünüz gibi NTFS ve PAL olarak ve LCD olarak buradan görüntünün formatını değiştirebiliyoruz. Ayarlar konusunda herhangi bir çok detaylı bir ayarı yok. En azından ekran parlaklığının ayarlanabilmesini beklerdim açıkçası. Burada da ekranın kapanma süresini görüyorsunuz. Burada da otomatik kapanma özelliğini görüyorsunuz. Bu özellik oldukça güzel olmuş. 1 saat 30 dakika 20 dakika gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ufak yaştaki bir çocuğa verdiğinizde cihazın bu süre sonra otomatikman kapanmasını sağlayabiliyorsunuz bu özellik sayesinde. Ayarlar kısmında bu kadar. Genel olarak cihaz basit. Gördüğünüz gibi şu bölümde pil göstergesi. Burada 30 yazıyor ancak buradan ses kısmı açmayı oynadığınız zaman da o hep 30 olarak kalıyor. Şöyle biraz oyunlardan oynamaya başlayalım. Meşhur Mustafa'mızdan. Çok böyle arada takılma oluyor. Onun haricinde gayet akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Bu joystick bir miktar alışmanız gerekebilir. Yani yön tuşu olsaymış daha hoş olabilirmiş açıkçası. Yani bu şekilde. Şimdi Mustafa'nın mesela şöyle yapıp bu hareketini yapmak için biraz alışmanız gerekebilir. Şimdi diyelim mesela burada Mustafa'da kaldık. Burada bir kaydetme tuşuna basalım. Evet, şu an burada Mustafa'yı kaydettik. Ve Mustafa'dan çıkalım. Şimdi farklı bir oyuna girelim. Mesela Metal Slug'a girelim. Metal Slug'ın diğer oyunlarını yüklemeyi denedim. Ancak başarılı olamadım maalesef. Yani çok da fazla ROM olduğu için hepsini deneyemedim. Ancak denediklerim arasında Game Boy Advance Metal Slug hariç diğerleri çalışmadı. Bu Metal Slug ancak gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Özellikle Metal Slug bazı emülatörlerde hafiften takılabiliyor ancak bunda herhangi bir takılma hissetmedim açıkçası. Yani şu oyun için ve Mustafa için bile bu konsolu alırdım. Öyle söyleyebilirim. Yani bunu çalıştıran bir konsol diğerlerinde mutlaka çalıştırır diye düşünüyorum. Testi bıraktım bu arada, ben bayağıdır şu kadının elinde bir elmas vardı. Bu oyunlarda asıl amaç acele etmeden yavaş yavaş gitmek. Çünkü eskiden jetonlar gerçekten gerçek paralı olduğu için yani bu oyunu tek jetonla bitiren kişileri izledim. Yani hiç ölmeden de bu oyun bitirebiliyor ancak yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Bu şekilde haldır huldur oynayınca maalesef çok fazla ölebiliyorsunuz. Kısımda pek oynamak pratik değil Street Fighter, yani bakalım doğru yapabilecek miyiz? Ancak Street Fighter beklenti ötesinde gayet akıcı. Doğru yapabildik. Bu taraftan da yaptım, evet. Adam hiç durmuyor ya, maşallah.
Aslında bu özellik çalışmıştı, ben birkaç kere denediğimde. Şu an geçmiyor. Neden geçmiyor anlamadım. Ancak ben yaptığımda, denediğimde daha öncekilerde çalışmıştı bu save kısmı. Hızlı bir şekilde açıyor oyunları. Öyle bir yavaşlık söz konusu değil. Alışmak gerekebiliyor biraz. Bu şekilde oyundan çıkmak güzel olmuş, her defasında reset tuşuna basmadan. Oyunda takılma yok ama böyle sesli hafif bir takılma var. Allah, kaçırdık. Game Boy Advance oyunlarında seste çok hafif bir takılma var. Evet, bu arada eskilerden herhalde çok popüler bir oyun ki bunu ana sayfaya koymuşlar, ancak ben bu oyunu hiç oynamadım daha önce. Ondan dolayı benim için çok da bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu retro oyunlarda genelde eskiden oynadıysanız zevk veriyor. Eskiden oynamadıysanız bilmiyorum, benim açımdan o şekilde. Yani oyunun bende bir anısı olması gerekiyor şu anda zevkle oynayabilmem için. Evet, The King of Fighter oyunu da bulunuyor bu konsolda. Çok anlamasam da bu oyunda dövüş oyunlarının efsanelerinden. Herhangi bir takılma söz konusu değil. Ancak işte kontrollere bir miktar alışmanız gerekebilir. Bu oyunu bitirdim diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, ama çok zor bir oyundu gerçekten. Bu oyunlarda kaydetme özelliği de olmadığı için en zorlayan kısmı oyuncuları o özellikti. Bazı oyunlar Çince, çoğunluğu İngilizce, ancak arada böyle Çince oyunda denk gelebiliyor. Bunları değiştirebilirsiniz kendiniz İngilizcesiyle. Oyunun NES versiyonlarında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Genelde MAME oyunlarında biraz açmamazlık yapıyor konsol. Genel olarak bütün NES oyunlarını sorunsuz olarak çalıştırıyor yüklediğim zaman. Harcı olarak. Tabi içerisinde 900 tane oyun var, yani bu oyunlarda aslına bakarsanız gayet yeterli. Hani bazı oyunları çok seviyorsunuzdur, onu da yüklemek istersiniz. Ondan dolayı ben de o şekilde bazı oyunları denedim açıkçası. Mesela Super Street diye bir basketbol oyunu vardı, onu çalıştıramadım. O da Mame oyunuydu. Burada ilginç şekilde 2019 diyor. Bazı oyunlar sanırım bu şekilde güncellenmiş veya port edilmiş. Buradaki Mame emülatörlerini denedim, ancak maalesef şu Snow Bros hariç diğerleri çalışmadı. Buradan dosyayı silme işlemi de uygulanabiliyor. İçerisinde yine 75 tane Mame oyunu bulunuyor. Evet, meşhur Hagar da bu konsolda bulunuyor gördüğünüz gibi. Mustafa ile ikisi oldukça efsane oyunlar. Bu konsolda ilk defa gördüğüm 3 boyutluya benzer bir oyun bu.
Ancak bu oyunda orijinal Mortal Kombat değil sanırım. Bu da port edilmiş bir oyun gibi duruyor. İçerisinde port edilmiş oyunlar var. Şöyle. Yani yeniden yapılmış ve eskiye göre uyarlanmış gibi düşünebilirsiniz. Burada Harry Potter serileri var. The Sims bile var içinde, gördüğünüz gibi o da port edilmiş. Mortal Kombat'lar var. Crash of Bandicoot'ta bile varmış. Ona bakalım nasılmış. Maskenin bile oyunu varmış açıkçası. Ben bunu ilk defa görüyorum. Hiç görmemiştim. İlginç bir oyun diyor. Daha önce kanalımda incelediğim retro el konsollarının incelemelerini izlemek için yukarıdakiye basabilir veya açıklamalar kısmından linklerine bakabilirsiniz. Kapanış kısmına geldiğimiz zaman konsolun yaklaşık olarak 200 ile 240 TL arasında fiyatı değişiyor. Cihazın satın alma linkine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hani fiyatına göre düşünüldüğünde gayet zevkli, hoş bir cihaz, ancak genel malzeme kalitesi olarak yine SUP'la benzer kalitede. Yani çok fazla hor kullanmaya ve yoğun kullanmaya gelmeyebilir. Arada alıp bir nostalji yapabilirsiniz. O açıdan işinizi görecektir. Yine içerisinde 900'e yakın oyun bulunuyor, ancak belki aradığınız oyunu bulamayabilirsiniz. Ekstra oyun yüklenmesi de bir avantaj. Ancak bazı oyunları çalıştırmıyor. Yani içerisine yüklediğiniz bütün oyunları çalıştırmıyor. Burada biraz araştırmanız gerekebilir veya deneme yapmanız gerekebilir aynı ROM'un farklı versiyonunu yükleyerek. Genel olarak kullanırken benim zevk aldığım bir cihaz oldu. Tabii ki bütçe uygunsa burada Anbernic serisinden daha üst seriler veya bit boyunda cihazlarını alabilirsiniz. Ancak onların fiyatları 2'ye 3'e katlıyor tabii ki. Bu fiyatına göre yani kabul edilebilir bir cihaz diyebilirim. Ekran kalitesi biraz daha iyileştirilmiş SUP versiyonuna göre. Genel olarak ekran parlaklığının ayarlanma özelliği de olsaymış gayet güzel olabilirmiş. Evet, retro el konsolu hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.